Merhaba. İlk bölümde Filistin sinemasını konuşuyoruz. Filistin topraklarında çekilen ilk film 1896 tarihli Lumière kardeşlerin kameramanları tarafından çekiliyor. İlk film gösteriminin 1895 yılında Paris'te yapıldığını göz önüne alırsak oldukça erken bir tarih. O dönemde Lumière'ler dünyanın çeşitli yerlerine kameramanlarını gönderiyorlar ve buradan görüntüler alıp batılı seyirciye daha sonra gösteriyorlar. İşte ilk filmde Lumière'lerin kameramanları tarafından Kudüs'te çekiliyor. Yaklaşık 2 dakikalık bir film. Filmde Kudüs'ün çarşısından, işte sokaklarından, günlük yaşamından, din adamlarından, ibadethanelerinden görüntüler var. Bu dönemde Kudüs'ün oldukça kozmopolit ve kalabalık bir şehir olduğunu görebiliyoruz. Filistin sineması 1935 yılında İbrahim Hasan Sirhan'ın çektiği bir filmle başlıyor. Bu film Prens Suud'un Kudüs ve Yefa ziyaretlerini gösteren belgesel niteliğinde 20 dakikalık bir kısa film. Daha sonra İbrahim Hasan Sirhan 10 yıl sonra yaklaşık burada bir film stüdyosu açıyor ve açtığı stüdyoda çeşitli filmler çekiyor. Aslında o dönemden günümüze ulaşan herhangi bir film yok. Dönemin gazete haberlerinden, işte dönemin tanıklıklarından, anılarından o dönemle ilgili bilgileri alıyoruz. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla Filistin sineması için yaklaşık 20 yıllık bir sessizlik dönemi başlayacak. Bu dönemde hemen hiç film üretilmeyecek. 1960'ların sonuna kadar. 1960'ların sonunda 67 yılında 6 gün savaşları İsrail ve Arap devletleri arasında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistinler adına öne çıkmasıyla sonuçlanıyor diyebiliriz. Filistin Kurtuluş Örgütü bu dönemde Filistin sinemasının tek üreticisi konumunda. Genellikle sürgündeler Filistinli sinemacılar. Lübnan'ın Beyrut şehrinde. Burada filmlerini üretiyorlar. Çektikleri filmler insanları direnişe çağıran, sürgünde olan Filistinlerin, kamplarda yaşayan Filistinlerin hayatlarını gösteren, direnişçi askerleri gösteren ve bütün Filistinlileri de aslında direnişe davet eden filmler bunlar. Dolayısıyla bu dönemde sinema Filistin adına Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir nevi siyasi sözcüsü konumunda. Bunun değişmesi için 1980'leri beklememiz gerekecek. 1980'lerin sonunda özellikle Michel Khalifi'nin Filistin sineması adına önemli işler yaptığını söyleyebiliriz. 1987 yılında çektiği Celile'de Düğün filmiyle Cannes'da Uluslararası Eleştirmenler Ödülünü alıyor ve Filistin sinemasının adının aslında dünyada duyurulmasını sağlıyor Michel Khalifi. 70'lerin ve 60'ların devrimci sinemasından artık daha kişisel hikayelerin günlük yaşamın ön plana çıktığı bir sinemaya geçişin olduğunu söyleyebiliriz 80'lerle birlikte. Celile'de Düğün filminde de İsrail yönetimi altındaki bir köyde oğlunu evlendirmek isteyen bir muhtarın başından geçenleri ve evliliğin hikayesini izliyoruz. 1990'larla birlikte ise yeni yönetmenler sahneye çıkacaklar. Raşit Maşaravi gibi, işte Elia Süleyman gibi, Hani Ebu Asad gibi yönetmenler hem Filistin sinemasına bir çeşitlilik getirecekler içerik açısından hem de yeni üslupların ve yeni hikayelerin ortaya çıkmasını sağlayacaklar. Hani Ebu Asad burada önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem 2006'da hem de 2013'te iki filmiyle Oscar'a aday oluyor. 2006'da Vaat Edilen Cennet ve 2013'te Ömer filmleriyle. Bu iki film elbette Filistin sinemasının adının duyurulması için önemli bir iş görüyor. 2006 yılında Vaat Edilen Cennet filminde iki intihar bombacısının hikayesini, onların dünyalarını, ailelerini, işte özel yaşamlarını ele alıyor ve aslında oradaki insanların, yani intihar bombacısı olan insanların, buraya sürüklenen insanların psikolojisini anlamaya çalışıyor. Film aynı zamanda Altın Ayı ödülünü de kazanıyor o seneki Berlin Film Festivali'nde. Burada önemli olan isim belki de Filistin sinemasının en çok tanınan yönetmeni Elia Süleyman. 90'ların başında o da sinema alanına giriyor. Çektiği filmlerle, kısa filmlerle başlıyor önce. Daha sonrasında uzun metraja geçiyor. Elia Süleyman'ın önemli bir isim olmasının sebebi Filistin sineması içinde kendine özgü bir üslup geliştirebilmesi ve savaşlarla, çatışmalarla devamlı iç içe olmuş bir toplumun içinden olaylara mizahi bir üslupla yaklaşan bir sinema anlayışını çıkarabilmesi ve kendine has bir üslup oluşturabilmesi aslında. O da Cannes Film Festivali'nde birçok kez katılıyor ve son filmiyle 2019 yılındaki Burası Cennet Olmalı filmiyle de Cannes Film Festivali'nde Fipreski özel ödülünü aldı. 2000'li yıllarla birlikte özellikle kadın yönetmenlerin de daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi Ammeri Casir. 2003 yılında çektiği kısa filmle Cannes Film Festivali'ne katılan ilk Arap filminin yönetmeni oluyor Ammeri Casir. Aynı zamanda 2008 yılında Bu Denizin Tuzu filmiyle de yine uzun metrajlı kurmaca film çeken ilk kadın Filistinli yönetmen oluyor. İkinci isimse 2016 yılında ilk filmini çeken Maysalon Hamud, Duvarlar Arasında filmini çekiyor. Bu iki yönetmenin önemi yeni gelişmekte olan Filistinli genç jenerasyonu ve onların toplumla, aileleriyle, daha yaşlı insanlarla olan çatışmalarını göstermeleri ve yaşam tarzlarını öne çıkarmaları. Filistin'de tam anlamıyla gelişmiş bir sinema sektöründen bahsetmek zor. Filistin sineması başlığı altında aslında yalnızca Filistin'de yaşayan sinemacıları değil, aynı zamanda İsrail'de yaşayan Filistinli sinemacıları ve yurt dışında yaşayan Filistinli sinemacıları da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Filistin sineması başlığı altına alabileceğimiz yönetmenler dünyanın farklı yerlerine dağılmış durumdalar. Sinemanın doğrudan ekonomiyle ilişkili olduğunu düşünürsek Filistin'de uzun yıllardır siyasi ve ekonomik istikrarsızlık,
sinemanın da gelişimini aslında olumsuz yönde etkiliyor. 1994 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı bir sinema departmanı kuruluyor Filistin'de ve sinemaya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorlar, fakat günümüzde de bu destek Filistinli sinemacılar için yeterli değil aslında. Dolayısıyla yurt dışından fonlar bulmaya çalışıyorlar. Ortak yapımcılarla anlaşmaya çalışıyorlar. Ama bunun ciddi anlamda bir sektör oluşması için yeterli olmadığını, yine de son yıllarda Filistin sineması adına çok yoğun bir üretim olmasa da düzenli bir üretim olduğunu ve sinemanın her geçen gün eskisine oranla çok daha iyi gittiğini söyleyebiliriz. Filistin sinemasından 4 film önereceğim. Bunların tamamı son 10 yılda, 11 yılda çekilmiş filmler. İlk film 2017 tarihli Vacip filmi, Ammeri Casir'in yönetmenliğinde. Kızı evlenen bir babanın yurt dışında yaşayan oğluyla beraber kapı kapı dolaşıp kendi gelenekleri üzere düğün davetiyesini insanlara dağıtması hikayesini konu alıyor aslında. Hristiyan bir aile, Hristiyan bir gelenek. İsrail yönetimi altında yaşayan bir Filistin yerleşimindeki günlük yaşamı görüyoruz. Aynı zamanda iki farklı jenerasyondan baba ile oğlun çatışmalarını, iki farklı dünyanın çatışmalarını göstermesi açısından da önemli. İkinci film yine önceden bahsettiğim kadın yönetmenlerden biri Maysalun Hamud. 2016 tarihli filmi Duvarlar Arasında. Bu filmde de yine İsrail'de yaşayan 3 farklı Filistinli kadının bir arada yaşamalarını ve aslında birbirine uzak görünen bu karakterlerin dayanışmalarını görüyor. Film yer yer biraz zorlama bir birliktelik çabasına girse de yeni jenerasyonun ve farklı yaşam biçimlerinin, belki tahmin edemeyeceğimiz yaşam biçimlerinin görülmesi açısından izlenmeye değer. Önereceğim diğer iki film de Elia Süleyman imzalı. İlki 2009 tarihli Geride Kalan filmi. Bu film 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasından itibaren Elia Süleyman'ın kendi ailesinin ve yaşadıklarının hikayesi aslında, bunun kurgulanmış biçimi. Hem o süreci görmek açısından önemli bir film, hem de Elia Süleyman'ın mizahi üslubuna giriş için de iyi bir film olduğunu söyleyebiliriz. Son film de 2019 tarihli Burası Cennet Olmalı filmi. Az önce de bahsetmiştim, Cannes Film Festivali'nde Fipresk Gözler Ödülünü almıştı. Burada da yine Elia Süleyman'ın filmlerinde alışık olduğumuz üzere kendisi tarafından canlandırılan ve filmlerini yurt dışında pazarlamaya çalışan bir yönetmenin hikayesini izliyoruz. Doğu-batı karşıtlığını, doğulunun batılıya ve batılının doğuluya bakışını görmek açısından önemli bir film. Film aslında alışık olmadığımız bir tarzda, çok az, hemen hemen hiç diyalog yok filmde. Fakat buna rağmen çok komik sahneler var, çok güzel görüntüler var. Genel olarak keyifle izlenebilecek bir film olduğunu söyleyebiliriz. Filistin sineması ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere.